Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle daha karşınızdayız. Bugün sizlere nefis iç pilavı ve enfes görüntüsüyle Osmanlı saray mutfağının güzide tariflerinden biri olan piliç topkapı yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Malzemelerimize topluca bir göz atalım. 1 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 25 gram dolmalık fıstık, 1 çay kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 orta boy soğan, 1,5 su bardağı pirinç, 1 avuç maydanoz, zeytinyağı, tuz, karabiber ve 6 adet kemiklerinden ayrılmış ve temizlenmiş kalçalı but. Malzemelerimiz bu şekilde. Pirinci ve kuş üzümünü ıslatarak işe başlayalım. Böylelikle pirinçlerimiz nişastasından ayrılırken üzümlerimiz de yumuşamış olacak. Pirincimize bir miktar tuz da ekleyelim. Şimdi gelelim tavuklarımızı hazırlama aşamasına. Kasabımıza kemiklerinden ayırıp temizlettiğimiz kalçalı butları hazırlama kısmına geldik. Bu aşamada altına ve üstüne birer adet buzdolabı poşeti serdiğimiz tavukları varsa bir dövecek yardımıyla, yoksa benim yaptığım gibi bir bardak yardımıyla dövüyoruz. Bu işlem tavuklarımızı kapama kısmında kolaylık sağlaması için gerekli. Gördüğünüz gibi tavuğumuz genişçe açıldı. Tavuğunuzun bu denli genişçe olması son derece önemli. Aksi halde tavuğunuzu kapatmakta oldukça zorlanabilirsiniz. Dövüp bir güzel genişletip yaydığımız tavuğumuzu bir kenara alıp geri kalanlara da aynı işlemi uygulayalım. İsmiyle adeta padişahların yemeği çağrışımı yapan bu tarif misafirlerinizi hayran bırakacak ve şık sofralarınıza güzel bir renk katacak. Şimdi sıra geldi hazırladığımız tavuklarımızı marine etmeye. Bunun için 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabibere 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ediyoruz. Güzelce bir karıştıralım. Tuzumuzu da ekliyoruz. Yine bir karıştıralım. Artık tavuklarımızı alabiliriz. Her yerlerine gelecek şekilde alt üst ederek sosu tavuklarımıza yedirelim. Sosladığımız tavukların üzerlerini örtüp bir güzel dinlendirelim.
sonraki adım olan iç pilavımız için bir adet orta boy soğanı doğrayarak başlıyoruz. Gördüğünüz büyüklük yeterli olacaktır. Tavamıza bir miktar zeytinyağı alıp ısıtalım. Önce dolmalık fıstıklarımızı tavamıza alıp kavurmaya başlayalım. Hemen renk alıp kızarmaya başlayacaklardır. Dikkat edin, yakmayın. Artık soğanı da ilave edip kavurmaya devam edebiliriz. Onları da pembeleşinceye kadar güzelce fıstıklarla kavuralım. Sıra geldi süzdüğümüz pirincimizi eklemeye. Bir süre pirincimizi de kavuralım. Yine ıslatıp süzdüğümüz kuş üzümünü ekliyoruz. Biraz daha çevirdikten sonra köri, tarçın, kimyon ve bir miktar karabiber ve tuzumuzu ilave edebiliriz. Yine güzelce karıştırdıktan sonra pilavımızın suyunu verelim. Ben bu ölçü için 3 su bardağı su kullandım. Sizler pilavınızın daha diri olmasını isterseniz su miktarını azaltabilirsiniz. Pilavımızı kısık ateşte ve yavaşça içini çeke çeke pişmesi için kapağını kapatabiliriz. Bir süre sonra suyunu çekip göz göz olmaya başladı. Ve şahane iç pilavımız güzelce pişti. Dediğim gibi sizler daha diri olmasını isterseniz su miktarını azaltabilirsiniz. Son olarak kırdığımız maydanozumuzu da pilavımıza ekleyip güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi hem rengarenk olmasını sağladı hem de pilavımıza lezzet kattı. Pilavımızı dinlenmesi için ayrı bir kaba alalım. Mis gibi koktuğundan emin olabilirsiniz. Evet, marine ettiğimiz tavuğumuz ve dinlenmiş iç pilavımızı
Buluşturma zamanı. Bunun için bir kaseden yardım alabilirsiniz. Kasemizin içine yerleştirdiğimiz tavukların ortasını iç pilavımızla dolduruyoruz. Daha sonra kenarlarını bu şekilde içe doğru topluyoruz. Ve ters çeviriyoruz. Aman dikkat edin, benim gibi kasenizi düşürmeyin. İlk pirincimizi tepsimize alıp diğerlerine geçelim. Gördüğünüz gibi kase yardımıyla bu iş oldukça kolay. Bu arada kanalımızın büyümesi açısından videolarımızı beğenip bir nokta dahi olsa yorum bırakmanız bizim için son derece kıymetli. Evet, yemeğimizin zahmetli kısmını bitirdik. Bu noktadan sonra pişirip servis etmek ve leziz tadına bakma kısmı var. Son olarak bir yemek kaşığı domates salçasını bir miktar zeytinyağı ve su ile inceltiyoruz. Sosumuzu tavuklarımızın üzerinden her yerlerine gelecek gibi gezdiriyoruz. Fırına girmeden önce üzerlerine ıslattığımız, sıktığımız yağlı kağıdı serelim ki daha sulu ve kurumadan pişsinler. Yemeğimizi 200 dereceye ayarladığımız fırına veriyoruz. Ve işte sonuç. Tavuklarımız hem yumuşak ve sulu, dışları da çıtır çıtır olacak şekilde piştiler. Çıkarmadan bir süre önce yağlı kağıdı almanız dışlarının kızarması için son derece önemli. Şimdi servis zamanı. Gelin içine bir göz atalım. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır, eti sulu sulu, pilavı enfes kokan piliç topkapımız son derece ağız sulandırıcı görünüyor. Mutlaka deneyin. Eminim sizler de beğeneceksiniz.
Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, Instagram sayfamızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.